Herkese merhaba. Bugün herkesin kolaylıkla yapabileceği tepside içli köfte hazırlayacağız. Hemen başlayalım. 3 su bardağı ince bulguru ve 1 çay bardağı irmiği kaba alalım. 2,5 su bardağı sıcak suyu ekleyip hızlıca karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp bulgurların şişmesi için bekletelim. Bu sırada ısınan tavaya 400 gram kıymayı alıp karıştırarak kavuralım. ...3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra doğradığımız büyük kuru soğanı da ilave edip karıştırarak kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kuru reyhan ekleyelim. Yarım su bardağı kıyılmış cevizi de ekleyip her şeyi güzelce karıştıralım. Maydanozu 1/4 demet miktarında iç harcı soğuduktan sonra ekleyeceğiz daha sonra. Beklettiğimiz bulgura 2 orta boy haşlanmış patatesi ilave edelim. Rendeleyebilir veya benim gibi hepsini birlikte yoğurabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı karışık domates biber salçası ve yarım çay bardağı unu ekleyelim. Soğuyan iç harcına 1/4 demet doğradığımız maydanozları ilave edelim ve karıştıralım. İçli köftenin dış malzemelerini yoğurmaya başlayalım. Katılaştığını hissettikçe ılık su ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Bu şekilde devam ederek 1 su bardağına yakın ılık su kullandım ben. Her şey birbiriyle bütünleşip hamur kıvamı alana kadar yoğuralım. Kıvamı aldıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. İçli köfteyi pişireceğimiz tepsiye 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayalım. Böldüğümüz parçanın birini alıp tepsiye eşit kalınlıkta yayalım. Arada sırada yaymasını kolaylaştırmak için ellerinizi ıslatabilirsiniz. Eşit şekilde yaydıktan sonra ellerimizi ıslatıp alt katmana son şeklini verelim. İç harcını eşit şekilde tepsiye dağıtalım. Üst katmanı için diğer parçayı da ellerimizi ıslatarak parça parça harcın üstüne yerleştirip birleşmelerini sağlayalım. En üstüne 1 çay bardağına yakın zeytinyağını eşit şekilde gezdirip istenilen şekilde keselim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirelim. Tarifin malzeme ve miktarlarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz.
Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.